Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ince alize ip ile hem bayan yeleklerine hem etol şal yapımına uygun bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamalısınız. Ben 20 ilmek ile örgüme başlıyorum. 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. Şu anda örgümün ön sırasındayım. İlk sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Bebek örgülerinde de kullanabileceğiniz bir model. Ajurlu bir örnek olduğu için istediğiniz her türlü örgü uygulayabilirsiniz. Ön yüz ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka sırasındayım. İkinci sırasındayım. Bu defa ilmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Bu şekilde iki sırayı tamamladım. Örgümün 3. sırasındayım ve ön yüzdeyim. Burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonrasında bir ilmek dolayarak artırıyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örmeden atlattığım ilk ilmeği ters ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp bırakıyorum. Önce bir tane ilmek artırıyorum. İlk ilmeği örmeden atlatıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Örmeden atlattığım ilmeği ters ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Önce ilmek artırıyoruz. İlk ilmeği örmeden atlatıp ikinciyi ters örüyoruz. Örmeden atlattığımız ilmeği ters ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Öncesinde bir tane ilmek artırdığımız için herhangi bir eksilme olmuyor. Şimdi örgümün arka yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Bu sırada önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane ilmek doluyorum. 2 ilmeğimi ters örerek topluyorum. Bir tane ilmek doluyorum. 2 ilmeği ters örerek topluyorum. Bir ilmek doluyorum. 2 ilmeği ters örerek topluyorum. Önce ilmeği doluyoruz, artırıyoruz. Sonra 2 ilmeği ters örerek topluyoruz. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman örgünün ilk başlangıcındaki işlemlere burada geri dönüyorum. Sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzünde sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka sırasındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi bu defa ters olarak örüyorum. Örgümün tekrar ön yüzüne geçince modeli tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek dolayarak artırdım. İlk ilmeği örmeden atlattım. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum.
İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatarak serbest bırakıyorum. Başlangıçta bir tane dolayarak ilmek artırdığımız için ilk ilmeği örmeden alıyoruz. İkinci ilmeği ters örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden atlatınca şişimizde tekrar 2 ilmek kalmış oluyor. Örgümüzün arka sırasındayız ve son sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Hemen bir tane ilmek dolayarak artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Önce artırıyorum. Sonra 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Burada artırma işlemini ipimizi arka taraftan ön tarafa doğru gelecek şekilde yaparsanız ön sırada ilmekleri örerken tam denk gelecektir ilmeğin şekli. Bu tür artırıp kesmeli örgülerde dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi, örgüyü artırma ile başlamış isek kesme işlemi yaptıktan sonra tekrar artırma yapmadan kenar ilmeği örmeniz lazım. Böylece herhangi bir ilmek artışı söz konusu olmayacaktır. 3 numaralı şiş ile bu küçük parçayı çalıştım. Hem bayan yeleklerinde hem de etol şal yapımında çok şık duracaktır. İnciplerle daha farklı, daha zarif dantel görünümünde bir örgü modeli oluyor. Ama orta kalınlıkta iplerle de oldukça güzel olan bir model. Burası örgümüzün arka tarafı. Dantel gibi oldukça zarif, dökümlü bir model oldu. Herkese kolay gelsin.